bir yerden alıp olduğu gibi devam etmek çok sıkıcı geliyor. Tıpkı meslek hayatımda olduğu gibi. Öğretmenliği çok seviyorum ve yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Ama öyle bir noktaya geliyorum ki hayır diyorum, bu şu anda burada olmamam gerekiyor. Ve orayı değiştiriyorum yolumu. Ama yine hep şeyde dönüyor. Sanatın etrafında dönüyor yani yaptığım şeyler ve beni çok mutlu ediyor. Atölyemin tuvaletini, lavabosunu yazılar yazmıştım. O zaman atölyemdeki ev sahibim şey demişti, ya tuvalete neden yazı yazıyorsun ki? Ama beni orada da bir şey görmek istiyorum. Yani başka biri içeri girdiğinde hani sanat devam ediyor, her yerde dolaşıyor. Tuvalete girdiğinde de var. Çünkü orada da senin hayatın devam ediyor. Sanırım galiba gittiğim her yerde beni takip etsin istiyorum. Uzun yıllardır ben bu görsel sanatlar öğretmenliği yapıyorum ve ara sıra bir macera yaşıyorum. İşte belli bir dönemde kesiyorum, yok diyorum artık bu iş bana göre değil diyorum. Sonrasında pat diye önüme bir şey çıkıyor. İlk önce bir atölye kafemiz vardı. Orada workshoplar yaptım. Kendi merak ettiğim teknikler vardı, onları aslında icra ettim. Sonrasında tekrar çocukları özledim. Tekrar görsel sanatlar öğretmeni olarak atladım sahalara ve sonrasında yine bir şey oldu. Bu serüven hiç bitmiyor. Yani sanatın içerisinde yer aldığınız vakit bir şeyler yapma ihtiyacı ve kendinizi sürekli güncelleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve sonra hikaye anlatıcılığına başladım. Ve burada aslında amacım tamamen profesyonel değil. Bunu kendi yaptığım çalışmalarda nasıl destekleyebilirim? Çünkü her yapılan çalışmanın bir hikayesi var. Benim de hikayem var. Bu hikayeler acaba doğru bir şekilde nasıl ifade edebilirim? İlk önce öğrencilerimle paylaştım. Daha sonrasında kendi yaptığım çalışmalarımın hepsinde bir hikaye olduğunu anlattım, ifade ettim sözsel olarak. Blog açtım ve bununla ilgili farklı bir çalışma yoluna girdim. Sanatı işte nerede gördük? Duvarlarda gördük. Bazen tuvalde gördük. Ama sanat kıyafetlerde de olsun, yürüyen sergiler olsun. İşte bunu yaptığımda ve gerçekleştirdiğimde birçok proje gerçekleştirdim. Ve insanların üzerinde gördüğümde çok hoşuma gitmeye başladı. Yani ben öyle gizliyordum. Ve her karşılaştığımda farklı tepkiler alıyordum. Hatta etkiler de çok yüksekti. Hoşuma gitmeye başlayınca bununla ilgili bir proje geliştirdim. Ve bu kıyafetleri üzerinde çizdiğim bu kadın ve hayvan figürlerini onlar üzerinde tasarımla haline getirdim. Hani böyle tık bir şey oldu. Yok ya, sen başka bir şey yapmalısın. Kendi tuvalini kendin yapmalısın. Kendi örtünü, o yamanı. Ve buradan aslında yaptığım çalışmalarda bir yamayı görmeye başladım. İşte bir yeleğin üzerinde yama yaptım. İşte bazen bir sweatshirt'ün üzerinde yama yaptım. İşte pantolonların üzerinde yama yaptım. Sonra bu yamayı araştırmaya başladım. Araştırma derken bunu biliyoruz. İşte Anadolu'da bunu nasıl diyorlar? Yamalı bohça diyorlar. İşte 40 yama diyorlar. Buna benzer şeyler söyleniyor ve buna baktığımda işte aslında çıkış noktası şöyle olmuş. İnsanlar israf etmemek için ellerindeki o parçaları yan yana getirip birleştirip sadece örtünmek amaçlı başlamış bu hikaye. Ama sonrasında bu bir sanat haline gelmiş. İşte bir Amerika'da buna patchwork diyorlar mesela. Bununla ilgili çok enteresan ve ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Benim de tuvalim, çünkü çok sıkılmıştım. Uzun yıllar çok çalıştım onun üzerinde. Ve kendi tuval bezimi kendim hazırlamaya başladım. Ve bulduğum tüm o parçalar, işte terziye dolaşıyorum, terziden parçalar alıyorum. Sonra başka bir yere gidiyorum. İşte yani sürekli algım şeye başladı. Onun üzerindeki parçayı acaba uzun süre kullanacak mı? Ondan alabilir miyim? Çok güzel bir parça. Ve buna dönmeye başlayınca tabii ki etrafımdaki insanlar da ister istemez bu sana lazım mı demeye başladılar. Ve bu da güzel, hoşuma gitmeye başladı. Sonra bunları yan yana getirdim, birleştirdim. Ve onun üzerine
tasarımlarımı, çalışmalarımı yapmaya başladım. Anneannemle olan bir bağım var. Çok yüksek bir bağ. Yani nasıl diyeyim, duygusal açıdan sürekli özlediğim bir kadın o. Ve onun bilgeliğine çok inandığım bir kadın. Ve bunu dedim, anneanneme ithafen bir seri çıkarmam lazım. Bu seri de hani şey olsun, işte çok özel kılsın istedim. Ve yaptığım tüm çalışmaları onun sandıktan çıkardığım dantellerle birleştirdim. Aslında dantellerin hiçbir özelliği yoktu. Ya da ne bileyim o yaptığı o nakışların hiçbir özelliği yoktu ama benim onunla olan sevgimi, ona olan aşkımı, aslında hayranlığımı o sanatla birleştirerek kendimi çok iyi hissettim. Ve bunu başka insanların üzerinde gördüğüm zaman çok duygulandım. Ya çok yoğun duygular yaşadım. Doğayla çok iç içeyiz. Sürekli ormanın içindeyiz. Ve orada bulduğumuz tüm farklı farklı atık malzemeleri ben sanatımın icra etmekte bir yüzey olarak kullanmıştım. Ve sonrasında böyle bir sergimi açtım. Bu sergi sırasında anlattığım hikayeler vardı. Benim içimdeydi onlar aslında. Kendi kendimle paylaşıyordum. Kadınlar vardı, hep kadın portreleri vardı. Ve bu kadın portrelerinin içerisinde nasıl diyeyim, kadınlar çok güzel değildi. Kadınlar kusurluydu. Özellikle o şekilde çalıştığımı fark ettim. Bunu bilinçsiz bir şekilde yaptım. Sonrasında bunlara hayvanlar eklendi. Onlar ikisini birleştirdim. Ve çok hoşuma gitti. Aslında beni tamamladı. Neden? Kadın, ben hemcinslerimi çok daha iyi tanıyorum. İyi bir empati kurabiliyorum. Onların duygularını çok iyi anlıyorum çünkü hepsini yaşadım. En dibe vurduğum zamanlar oldu. Yok, zirveye çıktığım zamanlar oldu. Ve oradaki yüz ifadelerini oraya yansıttığımı gördüm. Sonrasında hayvanları oraya dahil ettiğimde, yani hayvanlar olarak işte bir kelebek, bir balık, bir kaplumbağa. Kaplumbağa sırtında taşıdığı kabuğuyla beraber her yere gidebiliyor. İstediği zaman içeriye girip kabuğuna kapanabiliyor. İstediği zaman çıkabiliyor. Orada kendimi gördüm aslında. Ben de yaşamım içerisinde bazen kabuğuma çekiliyorum. Bazen sosyal olabiliyorum. Ama sonra balıklar mesela, onlar için şey derler hep, işte hafızaları çok güçsüzdür. Oysa ki çok sağlam hafızaları olduğunu öğrendim. Çünkü araştırmaya da başlıyorsunuz. Yani neyi çiziyorsunuz ki? Sonuç olarak bir kaplumbağa ya da bir filden bahsediyorsam onu ben tanımam gerekiyor. Sonra fillerin çok uzun süre yas tuttuğunu öğrendim. Bu beni çok etkilemişti. Ve onları da çalıştım. Bir hüzünlü bir kadınla, belki de yas tutan, kederli bir kadınla fili yan yana getirdim. Sonrasında bunları kıyafetlerime, neden dedim kıyafetlerimde olmasın? İlk önce kendi kıyafetlerimde denedim. Denedim derken o tamamen spontan gelişiyor. Aslında yani bilinçli olarak şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım demiyorsunuz. İlk açtığım kişisel sergi Zonguldak'taydı. Ve çok heyecanlıydım. Gerçekten ilk sergimi açıyordum ve yaptığım çalışmalar da tamamen beni yansıtıyordu. Benim de aslında, benim işte inişlerim, çıkışlarım. Yine bir kadın figürleri vardı hepsinde. Ve ilk gün bir yaşlı bir amca geldi. İşte elinde bastonu, kasketi, böyle bembeyaz sakalları. Ve çok da hoşuma gitti kapıdan içeri girerken. Hani ilk kez böyle bir ziyaretçim vardı. 70'in, belki de 80'in üzerindeydi. Geldi ve gözüm ona takıldı. Şimdi her eserin önünde bir 10 dakikasını harcıyor. Yani her şeyi bırakıp onu takip ediyorum. Nasıl ya diyorum, yani o kadar sanatçı geldi, o kadar sanatı seven insanlar geldi ama bir tablonun başında bu kadar zaman geçiren ilk kişiydi o. Ve sürekli takip ediyorum. Yani bitsin ve bana gelsin istiyorum. Dolaştı, yanıma geldi. Sonra bunlar senin mi dedi. Evet dedim, amca hoş geldin, benim. Kızım dedi, seni ne kadar yüzmüşler böyle dedi. Sen ne kadar çok ağlamışsın dedi, çok mu acı çektin dedi. Ellerim, ayaklarım böyle bir
tuhaf oldum. Yani anlatamadım ve o kadar mutlu oldum ki hiç beklemediğim bir tepkiydi ve hiç kimse o gelen, yani o sergiye gelen hiç kimse bana bu anlamda bir geri dönüş de yapmamıştı. Dedim ki amca, bütün kadınların içinde kederi var, mutluluğu var, hüznü var. Ama bu kadınların da mutlaka yaşadığı şeyler var. Belki benden, işte belki ne bileyim sokakta herhangi bir kadından, ama hepsinde dedim tanıdık simalar. Yarısı dedim benden, yarısı tanıdığım insanlardan ve o gitmesini istemedim o amcanın. Kalıp onunla sohbet etmek istedim ama sadece o kadarını söyledi ve gitti. Ve bunu ben 2015'te açmıştım bu sergiyi ve her girdiğim yerde bunu anlatırım ve hala böyle çok etkilenirim gerçekten. Gerçek mesleğimi yapıyorken, tasarımlarımı çıkartamıyorken birden çok disiplinli olduğumu fark ediyorum. Aşırı disiplinli, kuralcı, katı, çizgileri olan, sınırlayan her şeyi. Ama o tarafa geçtiğimde bir şeyler, renklerle uğraşmaya başladığımda, kesip biçtiğimde başka bir Behlül ortaya çıkıyor. Hani onu iyi dengelemek gerekiyor sanırım. Çünkü bu disiplinli ve katı, kuralcı Behlül beni bazen çok yoruyor. Yani o da mutlu ediyor tabii ama hani bu tarafa geldiğim zaman o hani sınırları aşıyorum. Yani sınırları aşıyorum derken şey gibi olmasın, yanlış anlaşılmasın. Hani kendimi sürekli böyle başka bir yerde buluyorum. Başka bir şey yaparken buluyorum. Orada sanırım o Behlül gidiyor. Yani o kenarda duruyor ama hiçbir zaman birbirlerinden kopamıyorlar. Birbirlerine parçaları yan yana getiriyorum ama sonrasında nereye gideceğimi bilmiyorum. Hani burada yerimde saymayı sevmiyorum. Belki bundan sonra karşıma başka bir şey çıkacaktır. Belki nasıl diyeyim, başka bir şeyle karşılaşacağım ve o karşılaşma çok güzel olacak. Yani beni tatmin edecek. Ben kendimi sanırım besliyorum. Bir sanatçının yaptığı şeylerin karşı taraftan güzel tepkiler alması ve onur edilmek gerçekten çok güzel bir şey. Bu sizi besliyor.